Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. Ben 20 ilmeğimi şişime attım. Hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Bir sıra ilmeklerimi ön yüzde düz örerek başlıyorum. Örgünün her iki tarafı da gayet güzel görünen bir model. İsterseniz iki tarafını da kullanabilirsiniz. Örgümün ikinci sırasındayım ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi tersten giriyorum. Birlikte kesiyorum. Sonra bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar sonraki iki ilmeği birlikte tersten girerek kesiyorum. Sonra bir tane ilmek artırıyorum. Sıra boyunca bu şekilde ilmeklerimi ikişerli olarak kesiyorum. Devamında bir tane ilmek artırıyorum. Son iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir ilmek doladım. Kenar ilmeğini ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. İlmeklerimin kendisini düz örüyorum. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. İlmeğimin kendisini düz ördüm. Bu sıra çok gevşek örmeyin, normal bir sıkılıkta örün. İlmeğimi bıraktım. Burada doladığım ilmeği bırakıyorum. Daha önceki kesme yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Serbest bıraktım, düz ördüm. Kenar ilmeği ile örgümü bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakınca ilmek sayısı yarıya düştü. Bunu önce ilmeğimi düz örerek, sonra ipi ön tarafa alıyorum. Sonra ters örerek bir ilmeği iki tane örerek dengeliyorum. İlmeğimi önce düz, sonra ters örüyorum. İlmeğimi önce düz, sonra ters. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir kez de ters olarak örüyorum. Sol ilmeğimi de aynı şekilde iki defa ördüm. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında örgümün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyorum. Hemen ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar örgümü çevirdiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. İlmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir ilmek dolayarak artırıyorum.
İlmeklerimizi kestikten sonra bir tane artırma yapıyoruz. Son 2 ilmeğimi bir kez daha toplayarak ördüm. Bir ilmek dolayarak kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında dolayarak artırdığım ilmeğimi serbest bıraktım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. Burada ilmek sayısı azaldığı için eski haline getirmem lazım. Kenar ilmeğini aldım örmeden. Sonraki ilmeği önce düz ördüm. Sonra ters. Bütün ilmekleri önce düz örüyoruz. İpimizi ön tarafa geçiriyoruz. Sonra ters örüyoruz. Her ilmeği 2 defa örüyoruz. Kenar ilmekleri hariç. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Burası da arka tarafı. Kullandığınız şişin kalınlığı arttıkça buradaki ajurlu bölüm de artacaktır. İnce iplerle, daha kalın şişlerle yazlık pile bluzlarda kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.